Seyyid Muhammed Raşid Erol Kuddise Sirruh, Seyda Hazretlerinin hayatı, bağlıları ve sevenleri tarafından nakledilen Seyda Hazretlerinin menkıbe ve kerametleri. Hocanın birisi rüyasında Hazreti Resulullah'ı görüyor, şu şekilde buyuruyor: "Benim öyle bir oğlum var ki Allah Celle Celaluhu benim ümmetimin bir kısmını onun hatırına vermiştir. Şu anda divanda sobanın yanında üzerinde siyah bir örtüyle yatıyor." Hoca hemen gidip bakıyor ve o kişinin Seyda Hazretlerinin olduğunu görüyor. Bir gün Şeyh Muhammed Arapkendi Kuddise Sirruh, yörenin tanınmış ulemasından Molla Nuri'ye misafir olmuş. Ben de ziyarete gittim. Akşam sohbetinde dediler ki, bize gereken şudur: boyunlarımızı uzatalım, Şeyh Abdülhakim'in Kuddise Sirruh, manevi mirasçısı Seyyid Muhammed Raşid Kuddise Sirruh üzerimize basıp geçsin, çünkü Nakşi tarikatının şerefi bugün onlardadır. İtiraz edenler oldu. Cevaben, o Gavs olmasaydı Şeyh Muhammed Raşid Kuddise Sirruh böyle olmazdı buyurdu. Bir gün menzile gidiyorduk. Varmamıza 40 dakika vardı. O sırada akşam oldu. O zamanlar Seyda Hazretleri Kuddise Sirruh akşamla yatsı namazı arasında sohbet ediyor, biz de kitap haline getirmek için konuşmalarını banda alıyorduk. Bir an önce sohbete yetişmek için arkadaşlardan, Seyda Hazretlerinin Kuddise Sirruh himmet isteyin de vaktinde varalım diye rica ettik. Gerçekten sohbet yeni başlarken köye vasıl olduk ve banda aldık. Ertesi gün Diyarbakır'a geri dönerken arabanın kilometre saatine gözüm takıldı. Her zaman Diyarbakır çıkışı kadranı sıfırlardım. Kaç kilometre yaptığımı bilirdim. Daima 152 kilometre olarak ölçerdim. Fakat bu defa 142 kilometreyi gösteriyordu. Gösterge mi bozuldu diye düşündüm, fakat Diyarbakır'a dönüşte yine 152 kilometre kat ettim. Demek kilometre katranı bozulmamış. Seyda Hazretlerinin Kuddise Sirruh himmetiyle yol 10 kilometre kısalmıştı. Seyda Hazretleri Kuddise Sirruh, babası Gavs Hazretlerinin Kuddise Sirruh vefatından sonra ilk defa Kasrik'e gittiğinde, hocaları ve sofileri camiye toplayarak 4 defa, benim babamı sevenler Allah rızası için seviyorlardı. Biz de kabiliyet varsa onun yolundan gitmeye gayret göstereceğiz. Eğer kabiliyetimiz yoksa ve böylelikle doğru yoldan ayrılmamıza sebep olursanız, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda sizden davacı olurum diye buyurdular. Yine Seyda Hazretleri Kuddise Sirruh, kayınbiraderine hitaben, "Hacı, biz bu yolda hiçbir şey yapmamışız. Gavs Kuddise Sirruh çok çalışmış, sofrayı hazırlamış, biz ise kaşığımızı alıp yiyoruz" diye buyurmuşlardı. Bir gün 83 yaşında bir zat Seyda Hazretlerinin meclisine geldi. Bu zatın bazı söz ve hallerini oradakiler beğenmeyip tenkit ettiler. Bu zat o zaman şöyle demişti: "Ben bu yaşıma kadar dinin hiçbir emrini yapmadım. Aşırı derecede sarhoş olduğum bir gün dostlarım beni buraya getirmişler ve Seyda Hazretlerinin Kuddise Sirruh elini öptürüp banyo yaptırdıktan sonra caminin altına yatırmışlar. Sabah uyandığımda tanımadığım bir çevre ve insanlarla karşılaştım. Seyda Hazretlerini Kuddise Sirruh gördüğümde ayak parmaklarımdan bir nur girip bütün vücudumu kapladı. Bu nur beni o halimden bu halime çevirdi. Ben şimdi 17 günlüğüm." İşte evliyanın nazarı cezbeyi doğurdu. Cezbede ilahi aşk ve muhabbeti meydana getirerek bu kişiyi Allah'a Celle Celaluhu dönüp dinini öğrenip yaşayan biri haline getirdi.